Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda daha öncesinden hazırlamış olduğumuz taban lokması kaba programımızın finishini yapacağız. Bu konuda ısı işlem sonrası finish olacağı için kaba datasının da açık olması gerekiyor. İşte belirli süre geçtiği için nerelerde stok bırakmışız, nasıl bir işlem yapmışız veya kabasını biz işlememiş de olabiliriz. O yüzden kaba datayı önümüze bırakıp finishini ona göre bir yaparsak çok daha az sıkıntılı bir süreç geçiririz arkadaşlar. İlk önce orijinal datamızı layer'e kaydediyoruz. Yani orijinal datayı bozmuyoruz. Bunu nasıl alışkanlık edinirseniz o kadar faydasını görürsünüz. İkinci hususta kopyalıyoruz datamızı ve kopyaladığımız datayı aktif edip rengini değiştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi böyle seçemiyorsak yeni versiyonda şurada toolpad aktif demektir. Ctrl J diyorum ve örneğin şu tarz bir renk benim işimi görür. Şimdi üçüncü hususta işte işlemeyeceğimiz yerleri veya kasacağını düşüneceğimiz yerleri siliyoruz arkadaşlar. Örneğin şu yazıları silelim. Bakıyorum başka yer seçmiş miyim diye. Okey dedim. Şurada bir yuvam vardı. Nereye sildim? Şuradaki federleri de sileyim. Şimdi ben bunu finishini yaptım. Buraya kadar finishini gidermek istiyorum. Şöyle bir data bozukluğu varsa parça üzerindeyken CTRL basılı tutup sağ tuşlarsanız Update Display var. Buna tıkladığınız zaman biraz düzeltme yapıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi formlarda. Orayı da seçiyorum. Apply diyorum. Şöyle burayı da yani girintili çıkıntılı olmasın diye finish'iniz buraları siliyorum. Sileceğim için de daha öncesinden data incelemiş bilim olduğu için datayı kopyalıyorum arkadaşlar. Çünkü işlem yapacağım belli. Şu federler kalabilir. Yani kod altında kaldığı için direkt burayı ben finish edeceğim. Orası bana bir zararı yok. Bu tabanlar eşit. Sadece feder yuvası açılacak bu yuvarlak yüzeylere. Şu an datam hazır. Şimdi datamın başlamadan önce programla. Şimdi ne yapmışım? Ben buradan bir tane merkezden gitmişim. Buradan gitmişim. Ve şuradaki kod farkını görmezden gelip ben burayı sıfır işlemişim. Yani benim şurası bu yüzeyde. Yani şuradaki kod farkı yok parçamda. Çünkü işlememişim. Tek merkez gitmişim. Ve 1 milimetre çevre deliklerini basmışım. Bu benim için önemli. Yani kalınlığında örnek veriyorum 2 milimetre bıraktım varsayıyorum. 1 milimetresini buradan silip taban lokmanın ölçüsüne getirmem lazım. Lakin ben 2 milimetre değil de işte 2.2, 2.5 hatta 3 milimetre bırakmış da olabilirim. Önemli olan benim nereden bıraktığımdan ziyade şu bastığım yer. Yani bu 1 milimetreyi hangi yüzeyden, hangi taraftan basmışsam onu oradan sildiğim sürece diğer taraftan isterseniz daha az silin veya çok daha fazla silin. Önemli değil. Önemli olan 1 milimetre bastığım yüzeyden 1 milimetre silinmiş mi? Yani ne kadar hassas davranırsanız
şuradaki çevre delikleri veya yuvalar olabilir. O yuvalar parçanın eksenine daha yakın olur. Tabi ısı dışlam çarpılmasından da mütevellit o şeyler yine kaçıklık olacaktır. Onu engelleyemeyiz ama olabildiğince hassas davranırız. Yine ben finishime buradan başlayacağım. Finishime başlamadan önce işte yüzeyleri sildikten sonra şöyle birkaç bir şey göstereceğim. Merkeze atayalım ilk önce. S koyuyorum arkadaşlar. S merkez arası geçiş sağlıyor. Şiddetle öğreniyorum yani bu S olayını. Hatta bunu da 10 numaraya taşıyalım. Çünkü bir merkez daha koyacağımız için ilerleyen zamanlarda. Şimdi buraya taban atacağız. Tabanı nasıl attık? Insert, operasyon, planar mil üzerinden floor facing. Örneğin 26 R08 ile taban atacağız. Buraların çok bir önemi yok. Bir numarada tabanın bu yüzey. Zikzak gitsin diyorum. İşte thickness buralar kurulum esnasında işte farklı gelebiliyor. Paylaşmış olduğum bir videoda buraların artık mesela bu ayarları sürekli bu ayar yapıyorsak, burayı 3 mm 60 yana kayma mesafesi yapıyorsak, mesela bunları anlattığım bir video daha var. Programı açtığımız zaman işte floor facing komutuna girdiğimiz zaman bu ayarlar otomatik geliyor. Yani bundan da faydalanabilirsiniz. Onun haricinde takımımızı tanıttık. Geometri bölümünden parçamızı tanıtalım. Ve devir ilerlemesini verelim. OK dedim. Bu şekilde bir takım yolu çıkardı. Şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu atıyorum bu bizim finish'imiz olsun. İşte finish'i de 1200 gitsin ilerlemesi. Bunu kopyalarsınız. Yani 1 mm alacağımız kesin ya bizim burada. Bunu kopyaladınız. Dediniz ki şurayı sıfırlarsınız. 0.25 al. Her pozosunda. Tabi ısı işlemi olduğu için biraz zorlanabilirsiniz. Artık takım kalitenize bağlı. Flor'dan da eksi 0.8 yapalım. Hatta bunu da tam rakam olsun diye 0.2 yapalım. Bakalım yapmadı. Thickness'ı bir değer girmem gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi otomatik taban kaba programı yaptık. Hiç makinenin başına beklemeye de gerek yok. Yaptık. Ondan sonrası tek tür programımız hazır. Yalnız bunu gönderdikten sonra arkadaşım bunu göndermeden önce tekrar Z0 alması gerekiyor. Veyahut sizin buradan işte bunlar riskli şeyler. Biraz koordine etmeniz lazım. Eksi 1 mm yazıp işte alttan çalıştırmanız gerekiyor. Yani bu şekilde iki seçeneği de kullanabilirsiniz. Onun haricinde Z-Level operasyonunu kafa ayarlarını işleyebilirsiniz. Burada delik delmediğimiz yerler var. Bunu nereden biliyorum? Bu kaba operasyonunda ben buraları delmedim. Yan deliklerini patladıktan sonra yani finish'te yaparım de neden? Burası da çok kısa mesafe olduğu için. Onların programlarını yapmayacağım. Sadece çevresinin bir programını yapalım. Çevre mil kontur içerisinde rest Z-Level profile step. Tekrar 26'lık ile step 10 seçeneğini kapatmazsanız nasıl bir takım yolu alırsınız hem ona da değinelim. Yüzey seçelim.
her paso ile gitsin. 37 işte 10'da 8'de 26 ve 08 ya, uç radyusum 0.8. Ya en kötü 1 milim daha çıkmanız lazım buradan. İşte 37 değil, işte 39 çıkarsanız uç radyusuna çıkmış olursunuz. Tabii ki çevresi de boşa denk gelmesi gerekiyor. Veya şu düzlüğe kadar işlersiniz. İkinci bağlamada şu düzlüğe işlersiniz. Bu da bir seçenek. Şu an görsellik açısından anlatım olduğu için şu an 39 mm işlemde benim için bir sakınca yok. Şimdi bunu bir hesaplatalım. Takım yolundaki absürtleri göstereceğim. Böyle bir takım yolu alırsanız çözümü basit. Strateji bölümünden şu extentleri açmanız lazım. Extent işte yana kayma ve sette uzama, takımın %55'i kadar daha uza diyorsunuz ve bir sonraki pasoya rampalama, 10'da 5'lik bir rampalamayla gidip bir sonraki paso dediğinizde şu bir, şu ikinci paso, şu üçüncü paso diye geçiyor. Bir sonraki de şu oluyor. Tekrar bir hesaplatalım. Şu kısımda bir sapıtma var. O da baktığımız zaman çözülemeyecek şey değil. O da neden? Bakın şurada bir geri çıktı yapıyor. Şimdi bunun iki çeşit yöntemi var. Birincisi buraları kapatıp, nasıl kapatacağız? Patch opening ile kapattık. Şöyle kapatıp oraları da seçeceğiz yüzey diye. İkincisi hiç bunlara gerek yok. Yüzey hiç seçmeyeceğiz. Şu kısımda Space Trim bölümünden diyeceğiz ki biraz bekleyin, şu kutucuk açılıyor. Tanjant. Bütün çizgileri seçti. Bu çizginin içerisine girme diyeceğiz. Yani bu yöntem daha basit. Yani ne oluyor? Bu yöntemle şuralara geçik yapıyoruz. Ama zaten deldiğimiz için bizim buralara geçik yapmasında bir problem yok. Kabadan yaptığımız zaman işte bir problem teşkil edebilir. Onlarca sıkıntı yok. Şimdi böyle bir sonuçta alırsanız işte stratejiden örneğin şunu %100 uzat deyince muhtemelen burayı halledecektir diye tahmin ediyorum. Takımın %100'ü kadar daha hallediyor. Aynı bu şekilde çözüm yapabilirsiniz. Sorun değil. Şimdi bir de şurada şu seçeneğimiz var. Görmüş olduğunuz gibi şöyle F8'de karşıma alayım. Ben buradan başla dememe rağmen buradan başladım. İşte o step 10 seçeneği bu. 160-60'lık 60 derecelik kadar daha es geçiyor oraya. Buraya none derseniz, none dediğiniz takdirde başlangıç noktasından seçtiğimiz başlangıç noktasından seçer. Başlar. Ve görmüş olduğunuz programınızı da düzeltti burada. Şurada bir sapma var. Onun haricinde bir oranda düzeltti. Şimdi bizim bu yarı finish olması için bizim buna 0.07'lik bir stop bırakmamız lazım. Finish olmasını istiyorsak da operasyon diyorum. Step 10'yu kapattım. 16.08 bu sefer direkt parçayı seçip geometri yüzey seçmeyeceğim. Sadece trim ile diyeceğim ki trim ile buraya girme. OK'ledim. Devir ilerlemem. Örneğin daha önce kullandığım takımın ilerlemesini vereyim.
Bakın çapım 20. Uç radyüsüm 1. Tek ağızlı bir arkadaş. Buralar da çok önemli değil. Tabi bu iki ağızlı. Şimdi de yazın. Bunlar aslında şeyde önemli arkadaşlar. Önemli değil diyorum ama. Yani bu işte devir ilerleme tam böyle hesaplamalarda hani çok absürt yok, ekstrası yok ama yani yine de oralara girdiğimiz zaman daha uygun devir ilerleme hesaplatabiliyoruz. İşte 0.15'lik bir şey yapsın. Optimize et. Şimdi bu optimize aşmamız gerekir finishlerde. O da neden? Şimdi bizim burada verdiğimiz örneğin 10'da 2'lik bir şey verdim. Finish pasosu verdim. Mesela şurada bir açı var. Burada bir açı var ya. Şimdi buraları optimize ediyor. Mesela ben 10'da 2 verdim diye buradan her pasosuna her takım yoluna 10'da 2 gitmiyor. Örneğin buradaki açıya göre belki de burası %15'lik gidiyor. Doğru %15'lik veya 10'da 1'lik veya %5'lik kademelerle buraya gelince atıyorum %12'ye 15'e falan çıkıyor. Yani bu optimize o. Optimizenin görmeyeceği tek yer düz duvar arkadaşlar. Düz duvarlarda kaç paso verirseniz optimizeyi tanımaz. Orada işte kaç paso verdiyseniz o kadar ilerler. 39 mm olsun. Onun haricinde şuna da ineceğim. Strateji bölümünde şunları da açalım. Bir ayarımız daha var. Hassas ayar. Hassas tolerans. Şurası. Tolerans ayarı arkadaşlar. %3'lük bir otomatik şey geliyor. Ben bunu finishlerde %3 yapıyorum. Şimdi içeride dışarıda. Şimdi yanlış bir bilgilendirme yapmayayım. Şimdi bu ölçü ya. Mesela şu kadar şuradan şuraya bir ölçü var. Ben de söyleyeyim işte bu formun kendi ölçüsü var. İşte %3'te kaldığı zaman %3 büyük de bırakabiliyor. %3 aşağıda olabiliyor. Yani %3 stokta kalmış olabiliyor. %3 eksi de olabiliyor. İşte ben bunu %1'e ortalama 1000'de 3'e çekiyorum. Hani kabalarda yapmayın. Yani biraz daha programı kastırıyor çünkü bu. Kabalarda yapmayın. Finishlerde bunu 1000'de 3'ü ben gibi veya %5 %1'e çekerseniz daha böyle kaliteli ölçülerde iş çıkarmış oluruz arkadaşlar. İlerlememize verdikten sonra bir bakalım takım yolumuz nasıl olacak. Bu kısımdan işte kamu yuvasıdır, çaplardır hiç istemeyeceğim. Zaten mantık olarak bu çevredeki gibi, çevre programları gibi aynı programla yapabilirsiniz orada. Şimdi bir sonraki ikinci bağlamanın yüzeyinde işte ölçüye getirme olsun. Ve oradaki formun işlenmesi yönünde işlemimizi tamamlayıp videomuzu çok da uzatmadan bitirelim. İşte görmüş olduğunuz gibi optimizeyi açınca, işte video toleransı açınca yarı finish operasyonuna nazaran daha uzun sürüyor hesaplaması. Bunların garanti çözümü arkadaşlar. Buradaki işte ya stratejideki eksenti %100 açıyorum hemen. Orada bazı yerleri kapattı. Onu %200, %300 yapmanız lazım. Ya da %500 tarzında bir afaki bir rakam. Ya da hiç gerek yok. Orayla hiç kurcalamayın. Patch Opening'le hiç üşenmeden seçip delikleri kapatıp sonra yüzeylerin hepsini seçip bu operasyonu yapabilirsiniz. İşte trim yaptığınız zaman da işte bu
içerideki yuvaları da gördüğü için bu tarz sıkıntı yaşayabiliyoruz. Şimdi ikinci bağlamamıza geçelim. Hatta şuna da birinci bağlama diye yazalım. Bu tarz işlerde ikinci bağlamanın zetini de aynı tabana koymak gerekiyor arkadaşlar. Yani aynı tabandan kastım. Şimdi şöyle yapacağız. Orient recess bu tabanda olmasını kastettim. Şimdi buraya da bir sev koyalım. Bunu da 20'ye taşıyalım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi buradaki taban, hatta şöyle göstereyim direkt. Taban atacağım ben buraya. Şurayı sıfırlayalım. Şimdi ben buralarını işlemedim. Yani orada bir kod farkı var. Ama yüzey seçtiğim zaman ben bunu nasıl buralara taban atacağım diye sorarsanız aslında klasik yöntem, buraya bir bandy body oluşturup yapacağım programı da body'nin en üst yüzeyini seçerseniz zaten otomatikman bütün halleri taramış olursunuz. Şimdi eski versiyonlarda bu body'nin böyle bu tarz yaptığınız zaman hata alıyorsunuz. O da neden? Body'yi de tanıtmanızı istiyor eski versiyonlarda. Parça diye. Tanıttığınız zaman yine aynı şekil bu sonucu alırsınız arkadaşlar. Alırsanız hata o sebeptendir. Şunu da arka plana atayım. Ctrl ile B ile bir taban kaba programı yapalım çevresine. Hatta ilk önce şunu bir yapalım. Bu finish'imiz olsun bizim. Bir de bunu kaba yapalım. Çünkü bunun ölçüsünde 1,5 mm civarında bir kabası var. Onu nasıl yapacağız? Bunu da zaten merkezimiz aşağıda olduğu için eksiler yazmıyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki 1,5 havadan başla. Hatta pardon. Şimdi 0,2 tabanda bırak. Finish pasosu için 1,5 havadan başla. Kaç alsın? 10'da 2 alsın. Enter'ladım. Zaten finish programımız hazır. Sıfırında. Ama taban kaba şöyle göstereyim. Bakın şimdi taban kabanın şuradan daha net belli olacak. Bakın çizgiye değmiyor. Mesafesi var. Finish'e bakın. Tam üzerinde. O da 10'da 2 kadar havada başlatıyor. Ctrl Shift ve sayfalar arası geçiş yapıyor arkadaşlar. Şimdi taban kaba yaptık. Bir tane çevreye cavity yapalım. Onu da teyit etmiş olalım. Cavity mill. Ve 26'lık takımımızda yapalım. Follow periphery 160 yana kayma ile olsun. İşte 0,2 derinliğimiz olsun. Geometride parçamız bu olsun. Hiç yüzey seçmeye gerek yok. Kütüğüm benim bu. Onun haricinde bir de burada da bir kat level'sımız var. Nereden nereye diyor. 39 yani en üst yüzeyden otomatik algıladı. En sondakine tıklayıp şu şekilde de nereden nereye olan kısmını ayarlayabilirsiniz. Devir ilerleme kısmı 2200'e afaki bir rakamları yazıyorum. Bir bakalım nasıl bir takım yolumuz olacak.
İyi, fena değil. Girişleri arka olduğu için, direkt doluya gireceği için bu bizim istemeyeceğimiz bir şey. Ve çok keskin dönüyor. İlk önce giriş çıkışları ayarlayalım. Ramp yapalım. Onun haricinde burayı kapatalım. Kapatmasak da görmez zaten orayı diye tahmin ediyorum. Görürse de orayı kapatabilirsiniz. Retrak çıkışımızda lift yaptık. Strateji bölümünden yapmak istediğim bir şey yok diyecektim. Şunu yapalım aslında. Corners. Onda neydi? İşte şurada keskinlikleri biraz daha yumuşak dönsün diye. Takımı %50 kadar mesafeyle yapsın bunu diyoruz. Tabi bu işlemi yaparken stok bırakmadık mesela. Bizim bu işlemi cavity ile boşaltacağımız bütün programlarda özellikle yani çok böyle hassas bir şey değilse stok bakmamız gerekiyor. İşte tikli ise hem duvarda hem tabanda onda 2 stok bırak dedim. Böyle yaptım. Bir daha hesaplatıyorum. Yoksa stok görmez. Tamam. Çapların programlarına da gerek yok. Şuradaki formun finishini yapalım. Insert operasyon diyelim. En güzel yeni versiyon programlardaki guiding. Eskilerde de var tabi bu da. Çok kullanılmıyor. Guiding Curves. 580 operasyonlarında da çok iş yapan bir program arkadaşlar. İşte Küre 8 kullanma tercihim var. İşte 8'lik çap. Bal mil olması dikkat edin arkadaşlar. Eğer düz bir takım tanıtırsanız geçmiş olsun. O parçanın çok fazla paso alıyor. Yani kaynak operasyonu şart hale geliyor. Bunu da onayladım. Özellikle chamfer tanıtırsanız daha da beter. Helical bir metodumuz olsun. Buradan da şu yüzeyi seçelim. Space Cut arayadan yüzeyimizi seçtik. Şimdi bak burası Murphing. Murphing'den sarı çizgilere bakın. Yani başlangıç ve bir sonraki iki çizgi arasında çalış demek. İsterseniz tek çizgi olarak da yapabilirsiniz. Ama en uygunu bence bu. Farklı metotları da var. Birinci çizgim Add New Set. Listeyi açtık. Buradan bakabilirsiniz. İkinci çizgim burası. Onun haricinde konstant milimetre yapıyorsunuz. Bu da pasosu. 0.15'lik bir paso. İşte nereden birinci çizgi başlama bitiş yerlerini belirliyor. Yönünü opsiyonluyor. Onun haricinde narkotik ellemiyorum. Devir ilerleme klasik. Bir hesaplatalım bakalım nasıl bir takım yolu bize gösterecek. Gayet şık bir takım yolu oluştu arkadaşlar. Giriş çıkışımız da güzel. Son olarak layer'dan diğerini de açalım. Şuradaki şunu kapatayım artık vizörü. Şuradaki kanalları yapacağız. İşte buranın ölçüsü işte kaç dedi? 0.75 diyor minimum. Burası küre 1.5 ile işlenebilecek yüzeye benziyor. Nasıl yapacağız bunu şimdi? Tam ortasına çizgi atabilsek aslında iyi olur ama göstermek adına şu yöntemi yapabiliriz. Şimdi benim burada bir karıştırdığım bir husus var. Planer profil ve planer mil. Şimdi bu mil yana kaymalı. Şöyle gidiyor. Planer profilde dikine. Buradan böyle yukarıdan aşağı iniyor. Biz yukarıdan aşağı yapacağımız için yani z'ler gerekeceğimiz için planer profil diyoruz. Okeyledim. Örneğin kilo 1.5 da kilo 1.5 yapalım doğru. Kilo 1.5
1.5 işte takım 5'te misal veriyorum. Dedim ki benim çizgim şu. Bunda hareket et. Hani çizginin sağında solunda değil de bir üstünde bir görelim. Yani çizginin takım tam merkezinde çalışsın diyorsun. Burada 10 derseniz. Okeylerim. Bakalım nasıl bir takım yolu çıkaracak. Şu kısımdan Space Floor'dan işte bu taban seçiyorum. Başlangıç tabanı. Şurası şöyle aktif olduğu için direkt takım oluşturuyor zaten. Onun haricinde konstanta bir %5 yazarsak yapmadı. Neden yapmadı? Şuradan yapmadı. Şimdi burada otomatik diyor ya. Space diyorsunuz. Infinite. Bu vektör. Yani ne yönde, hangi yönde yapacağını söylüyor. Gelmiş olduğunuz gibi vektör belirledikten sonra bu tarz takım yolu çıkıyor arkadaşlar. İşte giriş çıkışınızda tabi bu yönden yaparsanız formun içine ederiz. O yüzden işte ark ama şöyle yapabilirsek ark değil de sem diyelim. Bu da sem. Yani bu rampalama olarak yapsak bence daha iyi. Yani en azından kanalın üzerinden giriş çıkış yapacak. Onun haricinde arkadaşlar şuralar ventil yuvaları diye geçiyor. Alıştırmalı oluyor. Telafi alıştırmasını yapmak için eğer postunuz kaldırıyorsa onu da göstereyim. Örneğin işte altılık altı freze kullanıyorsunuz. Takım çapım 6. Yani 2 numarada. Burayı kapattım. Geometrim bu. Telafi yapacağım yüzey bu. Cut Levels bölümünden işte hassas olduğu için onda bir yaptım. Zaten çok da bir zaman süre tutmayacaktır. Okeyledim. Tabi devir ilerlemem ayarlamam lazım. Onun haricinde şurayı rampalama olarak yapıyorum. Şunu kapattım. Çıkışımı lift yaptım. Ve strateji bölümünden de extendlerimi açıyorum. 10'da 3'lükte rampalama açısı. Onun haricinde var mı başka bir şeyimiz? Bakalım. Başka bir şey. Yani devir ilerlemem var. Tamam. Biraz daha fazla bakayım. Başka da bu toleransımı da %1'e veya 1000'de 3'e çekelim. Alıştırma yapacağımız için. Şurası. Tool Access Custom dediği bir bölüm var. Şimdi Cutter Customization artık okunuşu budur diye tahmin ediyorum. Burada iki farklı seçeneğimiz var. İkisi de telafi programı arkadaşlar. Atıyorum. Yani buraya bir değer yazıyorsunuz. Bu post aldığınız zaman bunu
programınız karşılıyorsa, artık postunuz karşılıyorsa bu makinedeki offsetlerinden oradan offseti artıdan eksiye doğru giderekten işleminizi, alıştırma işleminizi yapıyorsunuz. Böylelikle stoklu programa, sürekli stoklu programı atmak zorunda kalmıyorsunuz arkadaşlar. Onun haricinde başka aktarmak isteyeceğim bir şey yok. Yani bütün programı yapmak bakarsak burada biraz zamanımız alacak gibi duruyor. Yine takıldığınız bir konu olursa videonun veya herhangi bir videonun altına yorum atarsınız. Oradan size yardımcı olmaya çalışırım. Bildiğim bir konu ise. İyi çalışmalar dilerim.